Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için evlerde rahatlıkla yapabileceğiniz baton yaş pasta tarifi hazırladım. Hazırdan hiçbir farkı olmayan lezzeti ve görüntüsüyle eminim ki sizler de çok beğeneceksinizdir. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Öncelikle pastamın kremasını hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 500 ml süt, yani 3 su bardağından 2 parmak eksik süt eklemiş oldum. 4 yemek kaşığı şeker, 2 adet büyük boy yumurta, eğer medium kullanacaksanız 3 adet ekleyebilirsiniz. 2,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ve tüm malzemelerimi çırpma teli yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşamayı güzelce yapalım ki herhangi bir topaklaşma olmasın. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Muhallebimi kıvam alana kadar ocakta kaynatmaya alıyorum. Kıvam aldıktan sonra kremamı ocaktan aldım ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket de vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Eğer tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı eriyinceye kadar çırpıyorum. Kremamı hazırladıktan sonra soğuması için ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine kabuk bağlamaması için streç filmle kapatıyorum ve kenarda soğumaya bırakıyorum. Pastanın keki için kabımın içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ekliyorum. Ve mikser yardımıyla köpürünceye kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce köpürttükten sonra eleğin içerisine 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyerek eliyorum. Kekimizin kabarması için eleyerek kullanalım. Malzemeleri eledikten sonra mikserin en düşük devriyle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kek harcımız hazır. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir kıvamı var. Fırın tepsinin içerisine yağlı kağıdı serdim ve üzerine hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum. Ve spatula ile yağlı kağıdın ebatına gelecek şekilde düzeltiyorum. Bu aşamada her tarafının eşit incelikte olmasına dikkat edelim. Kek harcımın eşit şekilde dağılması için sağa sola sallıyorum ve 1-2 sefer masaya vurduktan sonra artık pişmeye hazır. 170 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 12 dakika pişiriyorum. Kekimiz fırından çıktıktan sonra üzerine bir yağlı kağıt koyuyorum ve ters çeviriyorum. Kekimiz 1-2 dakika ılıdıktan sonra yağlı kağıdı rahatça ayırıyorum. Pastamızın şeklinin güzel olması için kenarlarını bir bıçak yardımıyla ince olacak şekilde alıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kremayı kekin üzerine döküyorum. Ve spatula yardımıyla düzeltiyorum. Bu aşamada kremamızın eşit şekilde dağılmasına dikkat edelim. Pastamız için muzu tercih ettim. Siz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Muzu da yerleştirdikten sonra yağlı kağıdı ittirerek kekimi rulo haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi ne çatlama ne de kırılma olmuyor. Rulo pastamı rahatça sardıktan sonra soğuması için servis tabağına alıyorum.
Yağlı kağıdın içerisinde kapattıktan sonra üzerine bir streç filmle örtüyorum ve dolapta 2-3 saat dinlenmeye bırakıyorum. Eğer zamanınız varsa bir gün dinlendirebilirsiniz. 2-3 saatin sonunda pastam gördüğünüz gibi soğudu. Üzerini kaplamak için krem şanti hazırlıyorum. 150 ml sütün içerisine bir paket krem şanti ekliyorum ve mikser yardımıyla köpürünceye kadar çırpıyorum. Hazırlamış olduğum krem şantiyi dikkatli bir şekilde spatula yardımıyla rulo pastamın üzerine sürüyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçan arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Pastanın etrafını krem şanti ile kapladıktan sonra düzeltmek için bir hamur kesici yardımı kullanıyorum. Pastamıza rahatça şekil verebilmek için çataldan yardım alıyorum. Gördüğünüz gibi çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Bu şekilde sizler de pastanıza kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Son olarak ben Marie usulü eritmiş olduğum çikolatayı yağlı kağıdın içerisine yerleştirdim. Çok ince olacak şekilde ucunu kapattıktan sonra gördüğünüz gibi süsleme yapıyorum. Pastamı süslemek için Antep fıstığı kullanıyorum. Siz farklı meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Yaş pastama son olarak rendelenmiş çikolatalar ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi baton pastamız hazır. 1-2 saat dinlendiriyorum. 1-2 saat dinlendirdikten sonra şöyle hemen sizlere bir dilim alıp yakından göstermek istiyorum. Lezzeti ve görüntüsüyle emin olun hazırdan hiçbir farkı yok. Kıvamı yumuşacık, harika bir yaş pasta oldu. Sizler de evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Sevdiğiniz karışık meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Bu tarifimi denediğiniz zaman emin olun hazır almaktan vazgeçeceksinizdir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.